Vietnam'ın her bölgesi birbirinden farklı. Hatta neredeyse her sokağı birbirinden farklı. Ve özellikle Ho Chi Minh City sokaklarında sürprizler hiç bitmiyor. Türkiye'den bakınca Ho Chi Minh City uzak ve bilinmez bir şehir gibi görünüyor. Buraya gelince çok daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten farklı. Bugün size beni bu şehirde en çok şaşırtan birkaç şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Yaklaşık 9 milyon nüfusu olan Ho Chi Minh City'de 8 milyonda motosiklet var. Bir zamanlar buraya geldiğimde ilk günlerde karşı kaldırıma geçmekte gerçekten zorlanıyordum. Ama şimdi artık alıştım. Önemli olan mesele hızınızı bozmadan sabit hızda karşıya geçmek. Durmayacaksınız, koşmayacaksınız. Hep aynı hızda. Şimdi ezilmeden karşıya geçmeye çalışalım bakalım. Geliyorlar. Evet. Ay. Geçtik Allah'tan. Başımıza bir iş gelmeden geçtik karşıya. Buraya geldiğim ilk senelerde, hatta ilk başlarda, ilk haftalarda diyeyim, mümkün değildi, karşıya geçemiyordum. Zamanla alışıyor insan tabii, yani biz de burada yarım Vietnamlı olduk. Gördüğünüz gibi burada her şey motorla hallediliyor. Alışveriş, çocuğu okuldan almak, işe gitmek. Türkiye'de bir şey yemek istesen dükkan ararsın, hadi buldun oturacak yer ararsın. Ho Chi Minh City'de dükkan seni buluyor. Bu da genellikle sabah kahvaltısında yenen ama atıştırmalık olarak bazen gün içinde de tüketilen bir tür yapışkan pirinç. Esasen iki çeşidi var, tatlı ve tuzlu. Bir Fransız ekmeği Vietnam'da nasıl efsaneye dönüştü? Banh mi, Vietnam'ın dünyaya yayılan en meşhur sokak yemeklerinden biri. Fransız kolonisi döneminde Vietnam'a gelen ekmek zamanla yerel malzemelerle birleşmiş. Şimdi içindeki et, pate, turşu, sebzeler ve taze otlarla Vietnam'ın en ikonik yemeklerinden biri olmuş. Ana tarif çok değişmese de her satıcının kendine göre bir dokunuşu var. O yüzden de hepsinin belirli takipçileri oluşmuş. Bir topu 25.000 dong, yaklaşık 40 lira. Buradaki ilginç meselelerden biri de herhangi bir kafede diğer bir mekandan getirdiğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz. Kimse sesini çıkartmıyor. Tam lafı üzerine geldi. Şimdi bu ayaklı büfeden bir şeyler alıp burada yesem hiç sıkıntı olmaz. Motosiklet burada sadece motosiklet değil. Bazen okul servisi, bazen alışveriş arabası, bazen kamyon. Bir kere 6 tane tüp gaz taşıyan birini görmüştüm. Gerçi ben de artık ne bulursam yüklüyorum, o ayrı. Biraz soluklanıp kahve içme zamanı geldi. O da meşhur Vietnam'ın buzlu sütlü kahvesi. Yol kenarında kahve içmek kadar keyiflisi de yok. 2 dakika soluklanma zamanı geldi. Klasik Vietnam'da sokak kenarında böyle her köşe başında gördüğünüz kahvecilerden birine oturdum. Gayet de keyifli. Sıcak havada insanın canına can katıyor, açık söyleyeyim. Tipik Vietnam serinleme içeceği şu anda içtiğim buzlu sütlü kahve. Müthiş, güzel, yoğun bir lezzeti var. Şekerli tabii, fazla şekerli. Buradan başka bir yerde içemezsiniz böylesini. Ho Chi Minh City'de dolaşırken yapılacak en iyi işlerden bir tanesi de
böyle küçük köşe başı sokak kahvecilerinden birinden buzlu sütlü kahve almak. Kafe Sığda deniyor. Tam telaffuz edemiyor olabilirim haliyle. Çok kolay bir dil değil. Müthiş lezzetli, çok da güzel bir içecek. Özellikle benim gibi kafein bağımlılığı olan insanlar için birebir. Ho Chi Minh City'de dolaşırken ana caddeden bir adım atıyorsun ve bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Kapılar açık, insanlar dışarıda, hayat sokakta yaşanıyor. Şehir içinde küçük bir köy hayatı gibi. Herkes birbirini tanıyor, yardımlaşıyor, paylaşıyor. Burada hala bu sokak hayatının, mahalle hayatının olduğunu görmek gerçekten çok keyifli. Bu dar sokaklara hem deniyor. Esasında bizdeki sokakların bir küçüğü gibi. Çoğuna otomobil giremiyor. Hatta iki kişi yan yana zor yürüyor. Buralara yolunuz düşerse çekinmeden girebilirsiniz bu dar sokaklara. Pek çok zaman keyifli kafeler, lokantalar bu sokaklarda oluyor. Sabah saatin 6'sında Taodan Parkı'ndayım ve inanın aletlerin başında yer yok. Şimdi göreceğiz hep beraber. Devam. İnsanlar dediğim gibi gelmişler. Demek ki 5.30'da sahayı kurmuşlar, ağa gelmişler. Badminton oynamaya başlamışlar. Hayran olmamak elde değil. Açık söyleyeyim, ben bu saatlerde genelde uyuyor oluyorum. Ama insanlar sporunda. Şu anda saat 7 oldu. İyice gün ağardı. İnsanlar geldiler. Hatta park iyice doldu. Çeşitli gruplar dans ediyorlar. Sesini arka planda duyuyorsunuzdur belki. Şimdi onların yanına da gideceğim. İnanılır gibi değil. İnsanların sabahın körüne itibaren burada spor yapıyor olmaları gerçekten nefis bir hikaye. Tabi gün de burada erken doğuyor. Yani 5.30 hava karanlık ama herhalde 6'ya doğru 5.30-6 arası gün doğmuş oluyor. O yüzden de insanlar işe gitmeden önce sporlarını yapıyorlar. Şöyle gezelim. Hep duyduğumuz, bildiğimiz Tai Chi dışında bu gördüğünüz sabah dansları da burada çok popüler. Bugün paylaştığım, bana ilginç gelen bu 5 şeyin hepsinin ortak noktası Ho Chi Minh City'nin enerjisi. Bu şehir durmayan bir şehir. Sabah 5'te uyumayan, öğlen yorulmayan, gecesi bitmek bilmeyen. Vietnam'da yaşamayı seviyorum. Her gün yeni bir şeyler keşfediyorsun. Türkiye'den gelip burada yaşamayı düşünenleriniz varsa aklınızdaki soruları yorumlara yazın. Yakında bu konuyu ayrıca konuştuğumuz bir video yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.